Merhaba. Sesim güzel. Mikrofonu almıştım da bilgisayarı mikrofona bağladım. Ya da mikrofonu bilgisayara bağladım. Hoş geldiniz. Galiba yine geciktim 5 dakika falan. 10 dakika standart. Hoş geldiniz. Biraz fazla ışık var. Biraz ışığı kısayım mı? Nasıl? Acaba bu herkese açık bir canlı yayın mı? Ah tamam, evet, herkese açıkmış. Hoş geldiniz. Çok cesur olmamı istiyorsunuz. Üyelik yayınlarında bile bir miktar cesur olduğum zaman yayın kesiliyor, biliyor musunuz? Yani sıkıntı oluyor. O iş öyle olmuyor. Cesur ol falan. Yani bunun üstüne para verince bile her zaman yapamıyorsunuz yani. Ten rengi çorap olabilirdi, ten rengi çorap da ten rengi çoraplarla ilgili başka bir şey yapacağım. Bu arada baktım da kamerada kendime, sesim geliyordur. Bir kırmızı ruj çekeyim diye düşünüyorum. Soluk kaldı bu. Evet, bugün çok keyifli bir okuma yapacağım. Topuk seslerimi duyuyorsunuz. Evde dolanıyorum. Bugün çok güzel bir okuma yapacağım. Türk mitolojisi okuyacağım. Türk mitolojisi önemli. Zaman zaman Türk mitolojisi benden isteniyor. Madem Türk mitolojisi okuyorum, Umay okuyorum, annelik üzerine okuyorum. Dedim ki kırmızı ruj süreyim, değil mi? Yayının linkini verelim bir yandan. Evet. Bu zamana kadar da herkes de yayına gelmiş olsun. Evet. Tamam ya. Kendi kanalımı görüntüleyemiyorum. Şu an canlı yayındayız. Link burada zaten koymuştum. Bekliyorum. Şu an canlı yayındayız. Link burada zaten koymuştum. Ben kendi kendimden şey olmasın da sıkıntı yaşamayayım. Evet. Hoş geldiniz. Bugün size Türk mitolojisi okuyacağım. Türk mitolojisinden de özellikle istediğim bir kısım vardı. Ak Ana'dan ziyade şöyle bir şey, nerede bir, evet, bu dünya mitolojisindeki kadınlardan değil, bir tane de elimdeki Türk mitolojisi. Eyvah, az daha takılıp tüm ışıkları, tüm sistemi deviriyordum ya. Bugün şeyin, sakarlığım üstümde olmazsa iyidir. Evet, geldim kitaplarla. Bir arkadaş gösterdi, benim garip garip taklitlerim çıkmış. Tamamdır. Evet. Şimdi burada ne yapayım? Başlıyorum. Pazar günü anneler günü. Dedim ki bizim kültürümüzde annelik üzerine ben bir şeyler okuyayım. Kibele falan da okuyacaktım. Sonra Türk mitolojisi okumak istedim. Çoktandır Türk mitolojisi okumadım çünkü. Evet. Biliyorsunuz Ülgen erkek yaratılışı temsil ediyor. Onun üzerinedir. Umay ise kadın üzerine olan. Dünyanın göbek delikleri bu değil.
Başta mıydı, sonda mıydı? Köken mitleri değil. Yani şöyle, burada buldum. Bir dakika. Evet, Umay. Bebeklerin başucunda böyle bir başlıkla geçiyor. Şöyle belki daha rahat bir şekilde otururum. Kitaplar da burada. Eski Türk inancında Umay çocukları ve annelerini koruyan, doğumların gerçekleşmesini sağlayan, kısacası başlıca görevi insanlığı ve onun soyunu korumak olan kutsal ruhtu. Bu özelliklerinden dolayı Umay'a ana da denirdi. Umay hem bireylerin hem de ulusun anası sayılırdı. Umay doğumun sağ salim atlatılmasını sağlıyor, doğum sırasında anne ve bebeğe zarar verebilecek kötü ruhları uzaklaştırıyordu. Hatta bebek doğduktan sonra da bir süre onun yanından ayrılmazdı. Bebeklerin uyurken gülümsemeleri işte bu yüzdendi. Yanlarındaki Umay'ı gördüklerinde rahatlayıp gülümserlerdi. Umay onları uzun bir süre yalnız bırakırsa bebekler hastalanırdı. İyileşmeleri için ise yine Umay'ı çağırmak gerekirdi. Umay'ı usulünce davet etmek için de şamanlara başvurulurdu. Umay isminin anlamı da doğrudan doğumla ilişkilidir. Kelime anlamı plazentadır. Çok ilginç bu. Yakut, Kazak, Kırgız halklarından kadınlar özel bir plazenta gömme ritüeli yaparlar. Umay ile ilgili bu ritüel kültürümüzdeki bebeğin göbek bağını bir yere gömme geleneğinden tanıdıktır. Kadınlarla çocuğun korunmasıyla ilgilenen Umay bu görevini yerine getirirken savaşçı özellikler gösterirdi. Örneğin Sibirya bölgesinde yapılan çalışmalarda Umay elinde ok ve yay bulunan bir figür olarak resmedilirdi. Bu ok ve yaydan çıkmaya bu ok yayından çıkmaya yani saldırmaya hazırdır. Bazen bu oklar bir bebek beşiğinin iki yanına çizilmiş haldedir. Umay bu aletlerle bebeğe ve hamile kadına yaklaşan kötü ruhlara saldırır. Işıklı açık gökten uçarak gel, Umay ana, kuş ana, deliği açık koy, o kendi yoluyla çıksın. Umay'ın görünüşüne dair diğer bir ipucu, Umay'ın renginin saflığa ve temizliğe işaret eden beyaz olmasıdır. Onun uzun beyaz saçları vardı ve beyaz bir elbise giyerdi. Buna uygun olarak Umay bazen beyaz bir kuşa dönüşürdü. Şunu çıkaracağım. Evet. Rahat bir şekilde oturayım. Devam ediyorum. Umay soyların koruyucusu ya da gökteki tanrıların tamamlayıcısı olarak da anılıyordu. Yani Umay'ın anne ve çocuğun koruyucusu konumuna gelmeden önce işlevleri daha genişti. Ancak zamanla sadece kadın ve çocuklarla sonlandırılırdı. Önceleri onun yeri gökteki tanrının yanıydı. Umay eril olduğu düşünülen en büyük tanrının yanındaki denge unsuru olan kutsal dişiyi temsil ediyordu. Yukarıdaki tanrının yeryüzündeki gölgesinin hükümdar olması gibi hükümdarın karısı ve Umay arasında da bir benzerlik vardı.
Umay gibi annem hatunun talihi sayesinde kardeşim Köktek'in erlik adını buldu. Mitolojik figürler zamana, coğrafi ve sosyal değişikliklere karşı koyamazlar. Her zaman ve her koşulda aynı şeyi ifade etmeleri, haklarında daima aynı hikayelerin anlatılması beklenemez. Bu durum Umay için de geçerlidir. Günümüze ulaşan anlatılar Umay'ın çocuklarla ve kadınlarla ilgili bir tanrıça olduğunu göstermektedir. Ancak yapılan araştırmalarda bu hikayelere ek olarak öyle bilgiler elde edilmiştir ki Umay'ın bundan çok daha fazlası olduğu kesindir. Buraya kadar Umay merak uyandırmış, yüce gönüllü, saf ve anaç olmasıyla sempati toplamış olabilir. Peki ya mitolojik figürlerin değişimi sürecinde Umay'ın ikiye bölündüğü ve temsil ettiklerinin tam tersine kötü bir ruha dönüştüğü söylenirse ne dersiniz? Evet, zaman içerisinde Umay'a karşıt bir figür doğmuş. Yine kadın ve çocuklarla ilgilenen, ancak bu kez amacı onlara zarar vermek olan albastı ya da al karısı ortaya çıkmıştır. Albastı çocukları hasta eder, doğumu zorlaştırır, yeni doğmuş bebeklerin ruhlarını musallat olur. Lohusaların ciğerini yemek ister. Albasta'yı okumadan önce kırmızı ceketi çıkardım hani benle bir şeyi olmasın, üzerime alınmayayım diye. Hani bu Lilith'le de ilgili ama hani Albasta ile Lilith'i bir koymayayım. Hani Lilith de benim sevdiğim bir taraf da var ama Albasta biraz daha farklı. Sanki daha kötücül gibi geliyor bana. Devam edeyim. Umay'ın tam zıttı olan canavar Albastı'ya Kara Umay'da denirdi. Yani şeydir ya, böyle bir figürün tarafı, karanlık tarafı, farklı tarafı şey vardır. Yani o özelliklerin evet karanlık kısmı diyebiliriz yani zıttı. Her zaman böyle de çalışır aslında mitoloji. Çocukların ölümü de Kara Umay yüzündendi. Kara Umay gelip bir eve yerleşirse bu eve şaman çağrılır. Şaman evin içinde yaptığı büyüsel ritüellerle onu evden kovardı. Güney Sibirya bölgesi halklarından Hakaslar Kara Umay'dan kurtulmanın yolunu onu memnun etmekte bulmuşlardı. Kara Umay'ı temsilen bir kukla yapıp bu kuklayı yedirip içirirlerdi. Gözünü doyururlarsa onun kendilerini rahat bırakacağını düşünüyorlardı. Bazen de kötü ruhu kandırmak gerekiyordu. Bu durumda bebeğin beşiğine bir kukla koyarlar. Bebeği bir akrabasına yollarlardı. Kara Umay gelir ve kukla bebeğe musallat olurdu. Ev sakinleri de bebek yerine bu kukla bebeği alıp gömerlerdi. Böylece kötü ruhtan da onun kötü enerjisinden de kurtulurlardı. Daha pek çok benzeri olan bu uygulamalar Müslüman Türklerde de devam etti. Ancak Umay'ın doğrudan koruyuculuğunun yerine iğne, bıçak, makas, tüfek gibi aletler kullanılmaya başlandı. Günümüzde yani doğum yapmış kadınlar başlarına günümüzde yeni doğum yapmış kadınlar başlarına kırmızı kurdele bağlarlar. Bunun amacı ateşli ve hummalı bir hastalık olan al basmasından korunmaktır. Aynı şekilde lohusa kadınların yastığının altına ya da başucuna konulan bıçak, makas, iğne ve bunun gibi demirden yapılmış nesnelerin koruma sağladığı düşünülmüştü. Devam eden bu uygulamaların mitolojik temeli albastıdan, Kara Umay'dan, al karısından korunmakta yatmaktadır. Ayısıt diyor. Yakut halkında Umay'ın yerini Ayısıt figürü alır. Görevleri ise birebir aynıdır. Bebeklere can verir, çocukları ve hamile kadınları korur. Ayısıt aynı zamanda dişi hayvanların ve onların yavrularının koruyucusudur.
Bu da umay gibi beyazdır, saftır. Saflığın evrensel sembollerinden Ku ile özdeşleştirilir. Ayı sıt bazen çoğul olarak kullanılır ve bütün bu görevleri yerine getiren o iyi ruhların tamamını ifade eder. Çocuk sahibi olmada sorun yaşayan kadınlar ayı sıtlara dua ederler. Doğumu yaklaşan kadınların evinde ayı sıt ziyareti için adeta hazırlık yapılır. Ev temizlenir, yemekler pişirilir, ev halkı doyurulur. Çünkü ayı sıt evi ziyarete geldiğinde her şey iyi ve herkes mutlu görünmelidir. Ayı sıt bu evlerde 3 gün kalır. 3 günün sonunda evden ayrılır. Onun ayrılmasıyla plazentanın gömülmesi töreni yapılır. Plazenta uygun bir yere gömülür. Etrafına minik bir çadır kurulur ve yakılır. Dumanı tüten bu yapının etrafında kadınlar daire oluşturup alkış tutmaya ve ses çıkarmaya başlarlar. Herkes kahkaha atmak zorundadır. Kim daha gür kahkaha atarsa onun daha çok çocuğu olacağı söylenir. Doğum tanrısı Hatun Ye denilerek ayı sıt uğurlanır. Ne ilginç. Doğum tanrısı Hatun Ye. Yani bol kahkaha atan, kahkaha atmak ne kadar iyiymiş. Bizim gibi muhafazakar toplumlarda ise bazen kahkaha garipseniyor. Kahkaha attı. Haşif diyorum. Hafif meşrep bir kadın falan ki ilgisi yok. Kahkaha atmak güzeldir. Hayatı temsil eder aslında. Bir kitap daha var. Bu da Umay'la ilgili daha uzun bir okuma. Ona geçeyim mi? Biraz özet mi yapayım? Başka bir güne mi saklayayım? Henüz karar veremedim. Biraz yorumlara bakacağım. Ay çok gürültü geliyor. Alt komşudan inanılmaz gürültü geliyor. Bizde kadın doğum yapınca eline yemek tutuşu. Yemek yani süt gelsin diye o yemeğin de sembolü. Yağmur yağması için tencere, çanak vurmak, ağaçlara sarılmak, hastalıklar. Şöyle bir şey, ağaçlara sarılmak zaten her zaman yani güzel, iyileştirici bir şey. Ama şu da var, aslında ağaca sarılmadan önce ağaçtan izin almanız gerekir. Ağacın da bir sonuçta aurası var, enerjisi var ve belki sizde kötü enerji var ve sarılıp bunu ağaca geçireceksiniz. Ağaçtan izin almanız lazım biliyor musunuz? Şamanik geleneklere göre bundan izin alarak sana sarılabilir miyim demeniz lazım. Bir çiçek koparıyorsanız ki koparma bunu çok da tercih etmem. Yine bundan izin almak gerekir. Yani karşılığına bir şey koyacaksınız. Bu işler böyle yürüyor. Yoksa her şeye sarılayım falan o negatif enerjileri vereyim. Niye yani? Ağacın canı yok mu? Alt komşu çoluklu çocuklu gürültülü. Bir sürü mesaj. Ak ana. Ak ana zaten ya ağaç toprağa bağlı. Çok da öyle olmuyor. O iş öyle çalışmıyor yani. Evet. Şimdi diğer kısma da geçsem. Erlik diyor buradaki bölümde. Diğer kutsal varlık. Kutsal dişinin yüzleri var mesela. Ama ben burada bu kısımda bunu bırakacağım. Diğer bölüme de bir bakayım. Belki birkaç gün sonra ya da bundan bir video hazırlarım size. Ne dersiniz? Böyle bir şey de olabilir. Önümüzdeki hafta 16'sı ve 19'u arasında Yoga Kyo Festivali var. Buna gidiyorum. Çok yoğun bir program var. O dönemde çok olmayacağım. Onun için böyle hazırlık ve video hazırlama durumum var yani. Buna çalışıyorum. Oradan da zaten çekimler yaparım. Belki canlı yayınlar açarım. Böyle sürpriz arada bolca shortslar, canlı yayınlar falan açacağım. Ya üyeleri de ayrı canlı yayınlarım olur üyelerime, özellikle imparator üyelerime. Bugün yayından sonra kıdemli savaşçılara bir canlı yayınım olacak. Ondan sonra ise dediğim gibi dün canlı yayın yapmıştım. Gitmeden evvel yayınlarımı yapacağım. Evet bakıyorum.
Gök Tanrı. Bu çok güzel bir kitap. Bizim okulumuzda Mimar Sinan'da hocaydı bu kişi. Bilgehan'dan bahsediyor ama ben bu Umay'ı ayrıca çalışıp anlatırsam, belki çizimle anlatırsam daha güzel olacak. Evet, bu daha detaylı. Bu Umay tanımı güzeldi. Evet, gayet güzel bir özetti. Aslında Buket Uzuner'in bir kitabı vardı. Ateş, hava, su, ateş, hava, su, toprak dörtlemesi. Yani bu 4 elementle ilgili ve burada da mesela bir kadın vardı, babaanne, anneanne, adı Umay'dı. Hep şey koymuşlardı zaten, Türk mitolojisinden isimler koymuşlardı. Ya benim ne kadar anne olmadığım ortaya çıkıyor değil mi? Hayatımda saçımı boyatmadım. Görüyorsunuz, kendi saçım. Hiç boyatmadım. Neredeyse beyaz yok ve bu yaşımdayım. Bende çok annelik yok sanırım. Yani şöyle bir şey oluyor. Benim anneler günümü kutluyorlar. Yani benim. Ne alakası var? Kaç yaşındayım da çocuğum yok. Dedim ya, böyle kedi annesi falan dahi değilim. Ama anneler gününüzü kutluyorum diyorlar. Niçin diyorum? Siz de anne olabilirdiniz. Potansiyel annesiniz. Yani diyorum, öyle bir kompleksim yok. Merak etmeyin. Şöyle bir sadece ilk paragrafını okuyacağım. Sonra üzerine çalışırız. Yani ayrıca bir video yaparım ya. Bunu yapayım istiyorum. Ne renk giyinirim onu düşünüyorum şimdiden. Tanrıça ya da dişi ruh olarak ele alabileceğimiz Umay hakkındaki en erken belgeler Orhun abidelerindedir. Tonyukuk yazıtının 38. satırında düşmanın çokluğu karşısında geri dönmek isteyenlere Tonyukuk'un verdiği cevabın bir bölümünde Umay zikredilmektedir. Buralara kadar gelenler geliş zordu dediler ama pek de zorluk hissetmediler. Galiba Tanrı Umay kutsal yer ve su ruhları bize yardımcı oluverdiler. Niye kaçıyoruz? Tonyukuk'un ikna edici konuşmasından sonra Göktürkler savaşı kazanan taraf olurlar. Böyle başlıyormuş demek ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-7 sayfa var ve büyük sayfa var, bu detaylı. Ben bunu ayrıca çalışıp yapacağım. Ayrı bir bölüm olarak yapacağım. Çünkü bu tür okumaları seviyorum. Özellikle dişi tanrıçalar, dişi güçlerle ilgili. Ayrıca şunu söyleyeyim. Pazartesi bir video yükledim. Yoga Kyo Retreat Center'ı gezdiğim bir videoydu. Orada çeşitli resimlerle ilgili anlatımlar oldu. Yani ben de bahsettim resimlerden anladığım kadarıyla. Çetin Hoca da bahsetti. Orada da şey geçiyordu. Uzak Doğu'da ise Tara figürleri var. Tara. Bunlar nasıl figürler biliyor musunuz? Dişi tanrıça diyeceğim. Daha doğrusu dişi aydınlanmış kimse. Bu da demek aslında aydınlanmış kimsedir. Bir tür oradaki risalet ve nübüvvet makamı gibi bir şey aslında. Yani Uzak Doğu'ya tamam, bildiğimiz anlamda bizim böyle buradaki kutsal kitaplardaki gibi kitaplı peygamberler gelmedi ama ben oralara da peygamber geldi. Ay ışık. Yalnız. Yakamadım. Neyse. Şimdi yandı. Oralara da peygamberler geldi ve bunlar arasında da hep şey denir, peygamberler sadece erkek mi diye ya da böyle tebliğ eden kişiler. Orada da var ve buna Tara deniyor. Bunlar aydınlanmış kimseler. Aslında başka toplumlarda da var ama her zaman kadınlık, dişilik, rahim olan gizlide olduğu için bu her zaman ortaya çıkmıyor. Bir kadın aydınlanmışsa bile bunu çok ortaya dökmüyor zaten. Kadınlığın kendi gizemiyle, mahremiyetiyle ilgili bir şey bu. Erkeğin ise her şey malı meydanda derler ya, bunlarla ilgili. Bunu da arada söyleyeyim dedim. Benim için bugün yoğun bir gündü ama oldukça şifalandırıcı bir gündü.
Eee, bir şeyim vardı. Meğerse ufak bir rahatsızlığım varmış. Ondan kurtuldum ve şimdi daha iyiyim ve zaten iyiydim diyorum ya, maşallah diyeyim kendime. İyiydim. Daha iyi oldum ve olacağım. Önümüzdeki videolarda, paylaşımlarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Dediğim gibi önümüzdeki hafta ortasından itibaren bol bol festivalden size paylaşım yapacağım. Çok ilginç, dersler de olacak. İnsanlar olur, konuklar olur. Bakalım, ben de heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum. Kanalı takipte kalın. Shorts'lara da bakın, daha fazla shorts yükleyeceğim. Baştan uyarıyorum. Instagram Shorts burası. Üyelik düşünüyorsanız da ayrıca ve yurt dışındaysanız Patreon'a üye olmanızı tavsiye ederim. Eğer YouTube'a üye olamıyorsanız. Bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Anneler Günü kutlu olsun. Bay bay. İyi geceler.